1915 olaylarının Ermenistan için bir kuruluş ideolojisi, bir kimlik ve aidiyet olarak ortadan kaldırıldığını ve bu söylemin çok önemli olduğunu belirtmem gerekiyor. Karabağ Savaşı'nın ardından biz şunu söyleyebiliriz. Ermenistan da pek çok konunun önemini anladı. Bir kere Güney Kafkasya ulaşım yolları açısından tüm aktörler için önemli. Kıymetli GZT izleyicileri, ekranlarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi. Kendisiyle Ermenistan Devleti'nin yaklaşık bir senedir devam eden normalleşme sürecini bahsetmek için bir araya geldik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yaklaşık bir senedir devam eden, yani 2024 ve Nisan 2025 arasında süre gelen ve Ermenistan tarafından uygulanan bir normalleşme süreci var. Azerbaycan'la ve Türkiye Cumhuriyeti ile olmak üzere. Bunun detaylarını ve son durumu öğrenmek istiyorum sizden. Ermenistan neden birden politika değiştirerek daha ılıman bir yapıya kavuşmayı tercih etti? Dediğiniz doğru Sinan Bey. Aslında birdenbire bir gelişmeden mi bahsediyoruz yoksa bir süreç mi vardı? Öncelikle şunu söyleyebilirim. 2008'de de bir normalleşme adımı atılmıştı. Biliyorsunuz futbol diplomasisi olarak adlandırmıştık. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir ziyareti söz konusuydu. Birlikte futbol maçı izlemişlerdi liderler. Bu önemliydi ve 2009'da daha sonrasında bir görüşmeler dizisi söz konusu oldu. Zürih protokolü imzalandı. Ancak 2015 yılında bunun artık devam etmediği bir sürece girildi. Şimdi tüm Türk dünyasını ilgilendiren, hepimizin mutluluk duyduğumuz Azerbaycan'ın askeri bir zaferi var. 44 gün savaşı, 2. Karabağ Savaşı olarak adlandırılıyor. Topraklarını geri alan bir Azerbaycan'dan bahsediyoruz. Tabii ki Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından pek çok sorun var. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın sorunları da aslında bunun üzerine eklemleniyordu. Ancak 2020 Savaşı Karabağ'da elde edilen bu çok önemli başarının ardından durumun değiştiğini söyleyebiliriz. Aslında Haziran 2021 itibariyle normalleşme kararı alındığını, bu anlamda bir takım adımların atıldığından söz etmemiz gerekiyor. Belli görüşmeler yapılıyor. Taraflar tabii ki bundan önce belli farklı yerlerde görüşmeler yapıyorlardı. Türkiye-Ermenistan açısından konuşursak. Şimdi bir özel temsilci olayımız da var. Özel temsilciler, görüşmeler yapılıyor. En son bu görüşmelerden biri de sınırda gerçekleşti. Bu da önemli. Yani bundan sonra daha sık bir arada olabilecekleri, sorunlarını çözebileceklerini söyleyebiliriz. Hatırladığım bir anekdot şimdi aklıma geldi. 2023'teki genel seçimlerimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın mazbata alış töreninde de Paşinyan katılım göstermişti. Bunu anekdot olarak paylaşalım. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Dediğiniz doğru. Liderler arasındaki bu görüşme de önemli. Aslında şunu söylemek gerekiyor. Görüşme trafiğinin sekteye uğraması, sorunlu olması tarafların da sorunlarını çözememeleri anlamına geliyordu. Bu anlamda değişikliğin olduğunu, adım adım gelişmelerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ama dediğiniz gibi son bir senede, özellikle 2024'te çok önemli adımlar atıldığını, söylem farklılıklarının olduğunu, artık zihniyetin değişmeye başladığını görüyoruz. Bununla ben öncelikli olarak Karabağ'da elde edilmiş olan bu askeri başarı, ardından da biliyorsunuz masada da son derece önemli adımlar atıldı. Bunların da etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Yani 2021 Haziran'ından itibaren tekrar görüşmeler başladı ama son dönemde hızlanan görüşmeler var. Özellikle 1 Temmuz 2022'de hava yoluyla kargo taşımacılığı başladı. Şimdi yine uçak seferlerinin olduğundan bahsedebiliriz. Özel temsilcilerde Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. O kadar farklı konular gündemdeydi ki mesela web sitelerine girilememesi bile aslında sorunlu bir konuyu gösteriyordu. Şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Bütün bu ilişkiler gelişirken sadece Türkiye ile mi bir normalleşme var, yoksa Ermenistan aslında dünyaya mı açılmaya çalışıyor? Şunu söylemek lazım. Ermenistan da değişiyor. Yani Karabağ Savaşı'nın ardından biz şunu söyleyebiliriz. Ermenistan da pek çok konunun önemini anladı. Hem söylem hem politika değişimi, fikirlerin değişiminin söz konusu olduğunu söylemem gerekiyor. Normalleşme adımlarının da önemli olduğunu bu anlamda söylemek mümkün. Şunu da ekleyeyim hemen. Ön koşulsuz olarak bir diyalog
başlaması Haziran 2021'de Paşinyan tarafından söylenen bir konu. Yani ön koşulsuz olarak biz diyaloğa hazırız ve böylelikle karşılıklı temsilcilerin atanması söz konusu oldu. Tek eksik kara sınırının açılması diyebilir miyiz hocam? Çünkü uçuşlar başladı. Türkiye-Erivan arası haftada 9 sefer yapılıyor havayolu şirketlerimiz tarafından. Akyaka, Akurik demiryolu da yeniden transfere hazır hale getirildi. İşte rayların bakımları yapıldı vesaire. Bir tek kara sınırı açılmadı şu an. Evet. Herhalde tek eksik o zannediyorum, değil mi? Evet, görüşmeler bu yönde devam ediyor. Tabii ki bölgede barışın tesis edilmesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmeye başlaması Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkileri de etkiliyor. Bu anlamda bir de Paşinyan'ın çok önemli söylemleri olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Onlar üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü biz bugüne kadar savunduğumuz tezlerimizi bir anlamda anlatabilmişiz ve bu noktada da ilişkilerin farklılaşmaya başladığını söyleyebilirim. Resmi tutumunu değiştirdi Ermenistan, en önemlisi. Özellikle bu sözde soykırım meselesinde yine milli marşı açısından konuşabiliriz. Ağrı Dağı bir sembol olarak var oluyordu. Bütün bunlarda çok önemli bir dış politikada değişiklik olduğunu söylemem gerekiyor. Bir de tabii dış politikada değişiklik yapıyorsunuz. Bu sadece Ermenistan'ın iç siyasetini mi etkiliyor? Bu sadece Ermeni halkını mı etkiliyor? Diaspora da var. Aslında diasporanın da çok etkili olduğunu ve Paşinyan'ın bu anlamda da ciddi baskılar altında olduğunu söylemem gerekiyor. Yani dışarıda yaşayan Ermenilerin savundukları politikalar farklı ama içeride sıkışmış sosyal ekonomik sorunları olan bir Ermenistan'dan da bahsediyoruz. Yani 2021 yılında başlayan bu normalleşme sürecinin son bir yılda çok ciddi ivme kazandığını söylemem gerekiyor. Paşinyan özellikle şunu söylüyor: tarihi ve bugünü aynı şekilde algılayamayız. Çünkü bugün bugündür, tarih ise tarihtir ve en önemlisi bence bu zihniyet değişikliğinden bahsedersek gerçek Ermenistan fikrini ortaya attı. Yani tarihi Ermenistan konusunu, Ermenistan tarihini Ermeni tarihinden ayıran bir Paşinyan'dan bahsediyoruz. Ermenistan devletinin tarihinde bağımsızlık sonrası özellikle önemli ama ondan önceki sınırların artık değiştiğini, artık bu sembollerin de çok geçerli olmadığını söylüyor. Bir de bence Paşinyan'ın özellikle duyuruda bulunduğu yer diaspora. Uzaktaki bir ülkenin de 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması Ermenistan devleti ve halkına güvenlik, refah ve barış getirmeyecek diyor. Bunun dışında Ermenistan Cumhuriyeti o 1915 olaylarının olduğu dönemde yoktu ve sınırların şu anlamda değiştiğini söylüyor. Biz en önemlisi Ermenistan Cumhuriyeti ile eski Ermeni halkının durumunun farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan toprakları üzerinde egemenlik iddiası olmadığını belirtiyor. Bu bence çok önemli bir gelişme. Çünkü semboller, marşlar, belgelerde geçen bir konunun artık gündemde olmadığını, bunun Dışişleri Bakanlığı düzeyinde de söylendiğini, bir öncelik olmadığı söyleniyor. Gerçek Ermenistan uluslararası alanda tanınan 29.743 kilometre karedir deniliyor. Bunun da önemli olduğunu söylemem gerekiyor. Özetlersek Ermenistan'ın bir toprak talebinin bulunmaması, Ermenistan tarihiyle Ermeni tarihinin ayrılması, milli marşta da bir değişiklik var. Mesela ulusun bağımsızlığı için ölüm kutsaldır. Bunun değiştirilmesi söz konusu. Ağrı Dağı sembolüne karşı çıkıyorlar. Tarihin kendilerini yönetmesini artık istemediklerini belirtiyorlar. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bütün bu söylemleri dillendirdiğiniz zaman sadece Ermeni toplumu, yani Ermenistan devleti içerisinde yaşayanların ses çıkartmadığını, özellikle diasporadan da ciddi eleştiriler geldiğini söylememiz gerekiyor. Ermeni soykırımının dış politika önceliği olmaması, yabancı parlamentolarda soykırım kararlarının önemli olmaması ve bunun aslında zarar verdiğinden bahsediliyor. Ne istiyor Ermenistan konusuna gelirsek, bir normalleşme istiyor. Evet. İstikrar istiyor. Ulaşım yollarının açılmasını, ticaretinin gelişmesini istiyor. Bu noktada da sınır kapılarının, sizin biraz önce belirttiğiniz gibi sınır kapılarının açılması gerekiyor. Biliyorsunuz Suriye'ye yardım meselesinde de geçen tırlar oldu. Aslında bir sınama yapıldığını da görüyoruz devletler arasında. Demiryolu, yine ticaret ve karayolunun açılarak ticaretin geliştirilmesi önemli bir konu olarak gündeme geliyor.
Ticaret ve karayollarından bahsettik. Hemen bağlantılı soruyu sormak istiyorum hocam. Yaklaşık 5 senedir gündemde olan bir Zengezur Koridoru konusu var. Bu koridordaki son durum nedir? Zengezur Koridoru ile ilgili biz de bir program yapmıştık. Çok önemli bir konu. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı, bölgedeki Türk Cumhuriyetlerinin orta koridorun açılmasını istediklerini, orta koridorun geliştirilmesi için adımlar attıklarını görüyoruz. Bu anlamda da Zengezur Koridoru'nun açılması son derece önemli. Biliyorsunuz Azerbaycan'ın iki toprağı arasında karayolu bağlantısı yok. Nahçıvan Cumhuriyeti ile, Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan anakarası arasında bir karayolu bağlantısının olmaması aslında önemli. Bu sadece Azerbaycan'ı etkileyen bir durum değil. Aslında tüm Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya açılacak olan kapının bir anlamda kapalı olması anlamına geliyor. Bu nedenle de bu koridorun açılması önem taşıyor. Ancak Ermenistan'ın tezleri ve İran'ın tezleri bu anlamda aynı değil. Hatta biz Zengezur Koridoru olarak adlandırıyoruz. Onlar buraya Suyumi diyorlar ve buna bir koridor olmadığını, Ermenistan'ın toprak parçası olduğunu belirtiyorlar. İran'ın da tezleri var. Buradan bir yol açılmasının aslında kendi güzergahlarını etkileyebileceğini, yine sınırı değiştirebileceğini söylüyorlar. Yani Ermenistan ve İran'ın karşı olduğu bir konu. Ancak 15 Mart'ta çok önemli bir toplantı yapıldı. Ermenistan'a Türk gazeteciler gittiler ve bu toplantı çok kıymetliydi. Çünkü Ermenistan kendini anlattı bu toplantıda. Orada da Zengezur Koridoru değil, barış kavşağı olarak nitelendirdi. Bu anlamda da Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne de saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ben bu gazetecilere yapılan açıklamaları gerçekten kıymetli buluyorum. Ermenistan'ın Türkiye'ye tehdit olmadığının da bir kez daha bu toplantıda altının çizildiğini söyleyebilirim. Peki kim bu sözde soykırım meselesini gündeme getirdi? Türkiye-Ermenistan ilişkileri neden bunca zamandır sancılı? Neden sorunlar var dersek, Paşinyan'ın buna bir cevabı var. Ve şöyle diyor, aslında biz diyor 1939'da böyle bir gündemimiz yoktu. 1950'lerde Sovyetler Birliği tarafından bu gündeme oturtuldu ve aslında bütün bu söylem, bu kimlik inşa süreci, resmi tarihin konumlandırılması hepsi bunların ardından yapıldı. Şimdi Paşinyan şöyle bir soru soruyor. Ben gerçekten böyle ölümler varsa 1915 yılındaki olaylarda onların isim soyadlarının da ortaya çıkması gerektiği, sayının belli olması gerektiği ve dış politika gündeminde de bu konunun yer almadığını belirtiyor. Bence bu çok önemli ve jeopolitik entrikaların kurbanı olduklarından bahsediyor. O dönemde de Ermenilerin bir devleti olmadığını, devlet geleneğini de unuttuklarından bahsediyor. Ve en önemlisi tavsiyesi de Ermeni halkının kayıp vatanını aramayı bırakması. Çünkü o dönemde burası Ermenistan Cumhuriyeti'ne ait değildi. Böyle bir devlet yoktu. 1915 olaylarının Ermenistan için bir kuruluş ideolojisi, bir kimlik ve aidiyet olarak ortadan kaldırıldığını ve bu söylemin çok önemli olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani Ermenistan bugün ne istiyor? Ticaretini geliştirmek istiyor. Evet, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istiyor. Sınırın açılması demek, ticaretin geliştirilmesi demek, daha büyüyebilecek olan bir devletin ortaya çıkması demek. Bir de bununla bağlantılı olarak belki şunu ekleyebilirim. Ermenistan kendisini nerede görüyor, nerede konumlandırmak istiyor dersek, Ermenistan kendisini Avrupa Birliği'ne yakın görüyor. Bununla ilgili kararlarını aldılar ve onayladılar. Tabii bunun çok önemli bir konu olduğunu söylemem gerekiyor. Bir kere Güney Kafkasya ulaşım yolları açısından tüm aktörler için önemli. Bugün Avrupa Birliği de bundan bahsediyor. Tabii çok sıkı ilişkilerden bahsediyoruz Rusya'yla. Rusya'ya biliyorsunuz bir anlamda sorunları var. İkinci Karabağ Savaşı'nda kendisine destek vermediği, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünü bu anlamda çalıştırmadığı nedeniyle bütçesinden pay ayırmayı da bir anlamda durdurduğunu görüyoruz. Yani Ermenistan aslında dünyasını değiştirmeye çalışıyor. Avrupa Birliği ile ortak bir gelecek istiyor, Türkiye ile normalleşme istiyor, bölgede istikrarlı ve güvenli olmak istiyor, ulaşım yollarıyla ticaretini arttırmayı istiyor. Peki buna nasıl cevap verebilir diğer ülkeler diye düşünürsek, Rusya her ne kadar egemen bir devlettir, istediği yere başvurabilir dese de
Unutmamamız gereken konu Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün bir üyesi olduğu, yine Avrasya Ekonomik Birliği'nin içinde olduğu ve her ikisinde de başat aktörün Rusya olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu noktada da Avrupa Birliği ile gelişen ilişkiler acaba bize Gürcistan ve Ukrayna örneğindeki gibi bir sonuç getirir mi? Bu da benim kafamda yer alan sorulardan biri. Bu anlamda da Rusya'nın olumsuz tavırları olabileceğini düşünüyorum. Hocam böyle bir yani tırnak içinde bir olası müdahale durumu olursa da Ermenistan halihazırda bağlı olduğu örgütler sebebiyle Rusya bu sefer kendi kurucusu olduğu örgütleri aslında fiil olarak lağvetmiş olabilir. Yani Ermenistan şu an Ya da kullanmış olabilir. ya da kullanmış olabilir. Yani mesela şu an Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü ama Rusya da üye. Hani iki üyenin çatışması gibi bir durum olabilir. Tırnak içinde söylüyoruz bunu tabii olası senaryo bakımından. Bakalım zaman bizlere neler gösterecek bu konu hakkında. Kıymetli GZT izleyicileri, bugün Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi ile Ermenistan Devleti'nin Avrupa Birliği, Türkiye ve Azerbaycan özelinde yürüttüğü normalleşme süreçlerinden bahsettik. Ben anlattıklarınız için çok teşekkür ederim hocam. Katkılarınız için çok müteşekkiriz. Eklemek istediğiniz ve paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim Sinan. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Daha sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.